Bazı geceler vardır, yalnızca karanlık değildir. Ağırlığı vardır, sessizliği vardır. İnsanın içine çöken bir uzunluğu. Nardugan işte tam da böyle bir geceden doğar. Yılın en uzun gecesinden, kış dönümünden. Köktürk dünyasında bu gece karanlığın zirvesi sayılırdı. Ama aynı zamanda karanlığın artık geri çekilmeye başladığı an, gecenin en uzun olduğu yerde gün yeniden doğmaya başlardı. Bu yüzden Nardugan bir karanlık bayramı değil, karanlıktan çıkışın, ışığın geri dönüşünün bayramı. Nar kelimesi bazı eski Türk lehçelerinde güneşi anlatır. Dugan ise doğmak. Nardugan doğan güneştir. Yeniden doğan ışıktır ve belki de insanın kendi içindeki güneşi yeniden hatırlamasıdır. Bu bayramda doğa hala suskundur. Toprak donmuş, ağaçlar yapraksızdır. Ama görünmeyen bir şey olur. Günler uzamaya başlar. Gözle fark edilmeyen ama hissedilen bir değişim. Eski insanlar için bu, evrenin hala insanla birlikte nefes aldığının işaretiydi. Güneş geri dönüyorsa, umut da dönüyordu. Gün en kısa haline vardığında, karanlık zirvesine ulaşmış demekti. İşte tam da bu yüzden Nardugan yalnızca bir gün değil, karanlığın tam ortasında kurulan bir umut sofrasıydı. Ateşler yanardı. Sofralar sessizce ama derin bir niyetle hazırlanırdı. Çünkü inanılırdı ki bu sofraya konan her şey yeni yılın ruhuna karışırdı. Temiz kıyafetler giyilir, etraf temizlenirdi. Bu niyet sofraya yerleşirdi. Sofranın tam kalbindeki bu niyetle bir çorba kaynardı. Toyga çorbası. Yoğurdun dingin ferahlığı, buğdayın toprakla sözleşmesi, suyun kadim bilgeliği. O sadece bir çorba değildi. Göçebe ataların hafızasından süzülen bu tarif, soğuğa direnmenin en eski sırrını taşırdı tenceresinde. Toyga kaynarken aslında yeni yılda usulca mayalanırdı. Gürültüsüz, telaşsız. Çünkü Nardugan yeninin gelişi kadar eskinin hürmetle uğurlanışıydı. Geride kalan yıl tıpkı bir kazan toyga gibi karıştırılır. İçindeki öz süzülür, tortusu bırakılır. Berraklığıyla yola devam edilirdi. İşte bu yüzden yeni yıla geri sayarken belki de ihtiyacımız olan şey daha fazla sürat değil, toyga çorbası gibi sabırla mayalanan sade niyetlerdir. Karanlığın en uzun gecesinden sonra gün mutlaka uzar ve hayat her zaman olduğu gibi bir kase sıcak çorbayla ısınan ellerde yeniden başlar. Tıpkı güneşin doğmayı unutmadığı gibi. Toyga bir çorba değil, yolculuktur. Orta Asya bozkırlarında aş diye kaynayan tencere, Anadolu'da yoğurtla yumuşamış ama niyetini hiç kaybetmemiştir. Bu kapta güneşin geri döneceğine dair bir inanç, kışa karşı bir direnç ve sönmeyen bir ocağın sessiz sözü vardır. Adı değişir, tadı değişir, fakat anlamı aynı kalır. Biz buradayız.